Amerika Birleşik Devletleri artık askeri yükünü azaltıyor. Avrupa'yı kendi haline bırakan, Çin'le mücadeleyi merkeze alan bir strateji. Trump'a göre Rusya bölgesel bir tehdit ama Çin de sistematik bir düşman. Amerika Birleşik Devletleri iki okyanus arasında tercih yapmak zorunda. Hocam, Trump doktrinini konuşmak isterim. Bu gerçekten bir doktrin mi yoksa sadece bir tutum mu? Ya da bir tutku mu? Trump'ın biliyorsunuz tutkulu bir lider. Konuşmaları da, söylemleri de bir tutkuyu gösteriyor. Sert, işte kimini harika diyor, mükemmel diyor, seni ama yıkarım diyor, saldırırım. Uçlarda konuşan bir Amerikan başkanı figürü ve hiç alışık olmadığımız bir başkanlık figürü. Hatta aslında Trump doktrine Madman doktrin de diyorlar. Yani çılgın adam doktrin de diyorlar Gülsüm Hanım. Akşamdan sabaha fikirleri değişen, tutarlı olmayan ve diplomatik dili de olmayan bir başkandan bahsediyoruz. Ama öyle veya böyle bu adam bir dönem ara verse bile ikinci dönem oturdu koltuğa. Demek ki tabanda bir karşılığı var. Şimdi Trump'ın da tabanda olan karşılığını, Trump akıllı bir adam aslında. Trump hani biz diyoruz gülüyoruz falan bazen ama Trump aslında akıllı bir lider. Ne açıdan? Neyi ne yaparsa nasıl karşılık göreceğini biliyor. Hatta kongre baskını da biliyorsunuz konuştuğumuzda bunu ifade etmiştik. Ve o Trump doktrinini, Trumpizmi Amerikan milliyetçiliğiyle harmanladı. Yani bakın dedi ben işte efendim küreselcilere karşı mücadele eden kurucu babalar tarafında yer alan bir Amerikan başkanıyım. Ben Sorosçularla mücadele ediyorum. Ben o küresel para baronlarıyla mücadele ediyorum. Benim amacım sizin toprağın gerçek sahiplerine buraları vermek. Hatta yine belki size değerlendirmiştik. Ben buna madencilerle kağıtçılar arasındaki bir mücadele olarak adlandırmıştım. Trump'ın ortaya koymuş olduğu o Trump doktrinini. Maden nedir biliyorsunuz? Sonunda hep konuştuğumuz gibi altın, gümüş, platinyum, kobalt, lityum gibi. Bunda da haksız olmadığımızı görüyoruz. Çünkü Trump her yerin madenlerine göz dikiyor. Onun da madenini alacağım, onun da yeraltı zenginlikleri, onun da yeraltı zenginlikleri. Demek ki Trump doktrini biraz da işin para politikasına dayanıyor. İşin çok jeopolitiğinden ziyade jeoekonomikasına dayanan bir teorik olarak açıklamak gerekirse Trump doktrini nasıl diyebiliriz? Avrupa'yı kendi haline bırakan, Çin'le mücadeleyi merkeze alan bir strateji. Yani Avrupa'ya diyor ki ben 80 senedir sana baktım. Askeri olarak tamam sen de ekonomik olarak geliştin, büyüdün, refah bölgesi oldu, birliklerinizi kurdunuz, her şey çok güzel ama artık benden bu kadar. Çünkü ben artık size karşılıksız olarak silah vermeyeceğim. Sizi ne olursa olsun sizi savunacağım demeyeceğim. Siz biraz başının çaresine bakacaksınız. Çünkü benim esas karşımdaki tehdit Pasifik'te Çin. Yani ben Çin'le muhatap olmak zorundayım. Dolayısıyla Trump doktrini biraz ekonomik düzeyde Çin'i rakip veya düşman satına çekiyor. Ve ben diyor artık dünyanın jandarması olmaktan da vazgeçiyorum. Ben dünyanın her yerini korumak zorunda değilim diyor. Ben bunun maliyeti veya askerlerimi kaybetmek durumunda da değilim diyor. Kendi çıkarlarımın muhasebesini yapacağım. Ve çıkarlarım hangi noktada ne olacaksa ben gideceğim, görüşeceğim. Biliyorsunuz söylemişti. Ben o zaman Putin'le de görüşürüm dedi. Xi Jinping, Kim Jong-un. Hani hiç Amerika'nın yan yana gelmiş isimlerle bile ben görüşürüm dedi ki yaptı bunları biliyorsunuz Donald Trump. Ve 3 temel üzerine bunu inşa etti. Birincisi müttefiklik bedava değil. Biraz evvel dediğim gibi. Avrupa ikincil cephe. Ve üçüncüsü de asıl tehdit karşımızda Çin. Şimdi bu bizim aslında çok bildiğimiz o küresel liderlik özelliklerinden çok farklı bir durumu karşımıza çıkartıyor. Şimdi Avrupa'ya verdiği mesaj ne dedik? Kendi güvenliğini kendin sağla. Bu ne demek? Artık NATO senin otomatik bir şemsiye güvenliğin değil. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri artık askeri yükünü azaltıyor. Üçüncüsü de Avrupa'ya zaman tanıyor bu konuda ama bunu yaparken de koruma sözü vermiyor. Şimdi Trump'ın özellikle Avrupa'yı Rusya'dan çok Amerika'ya bir yük, yani Avrupa'yı Rusya'dan daha ziyade Avrupa'yı kendine yük olarak görmesinin altında bir sebep olması lazım. Bu sebep sadece ekonomik sebep mi yoksa bunun altında başka sebepler var mı? Bence biraz Donald Trump'ın Avrupa'nın kendisine olan yaklaşımını veya karşılıksız olarak kendisini sömürdüğünü düşünüyor. Hani diyor ya önce Amerika aslında MAGA dediğimiz Make America Great Again dediği o Amerika'yı yeniden mükemmel yapacağız dediğim meselenin altında Avrupa gibi bir kamburu sırtımdan atacağım anlayışı olduğunda belki söyleyebiliriz. Peki Ukrayna Savaşı bu doktrin neresinde? Şimdi küresel düzeyde biliyorsunuz Venezuela'sı, Kanada'sı, Grönland hep her yere bir cephe açtı. Hepsi benim dedi. Şimdi Ukrayna'da nereye oturtuyor bu doktrinde bu Ukrayna meselesini? Buna diyor ki Gülsüm Hanım, demokrasi meselesi değil diyor Ukrayna meselesi. Yani bu savaş bir demokrasi mücadelesi değil. Ahlaki bir savaş hiç değil. Bu diyor benim için bir maliyet kalemi. Sadece bana maliyet üretiyor. Dolayısıyla savaşı derhal bitireceğim. 24 saat dediği mesele oydu ilk başkanlar gelirken. Ama bunu yaparken de Ukrayna kazansın da öyle bitsin de demiyor. Yani umurunda değil Ukrayna'nın kazanıp kazanmaması. Şimdi faturaya baktığı zaman eğer bu fatura benim önüme yüksek meblağlı geldiğinde o zaman diyor Avrupa bu senin kendi iç sorun. Bu faturayı sen ödeyebilirsen öde. Ben ödeyemem. O zaman yapacak bir şey yok.
Çünkü bu savaşı siz çıkardınız. Hatta uykucu Biden dedi ya, onun yüzünden çıktı. Ben olsam dedi bu savaşta da hayata çıkmaz dedi. Şimdi gelelim Çin'e. Asıl cephe Çin dedik ya. Çin'de nereye oturtuyoruz doktrinin? Tam da kalbine oturtuyoruz aslında Gülsüm Hanım. Çünkü birincisi ekonomik rakip Çin. İkincisi teknolojik tehdit. Üçüncüsü askeri olarak yükselen bir güç. Biliyorsunuz en son Fujian uçak gemisi sulara indi. Ki Geze'de çok güzel bir video yapmıştı. Onu da seyrettim. Çok da özellikle Çin'in denizlerdeki artan gücünü, uçak gemisi sayısını Amerika'nın karşılaştırmalı çok bilgilendim. Ben de oradan çok faydalandım. Ve Fujian gibi 2 tane daha uçak gemisi olduğunu düşünürsek Çin'in denizlerde artan gücü hem savunmada hem saldırıda Amerika'yı rahatsız ediyor. Ve tabii ki Tayvan üzerinden küresel kriz potansiyeli. Biliyorsunuz Tayvan'da Çin'in önemli bir hayat sahası. O da benim arka bahçem diyor. Ve eğer siz Tayvan'ı efendim yine Ukrayna'da olduğu gibi batıya entegre ederseniz ben 12 saat sürmez Gülsüm Hanım. Çin donanması orayı kuşatır, Tayvan'ı boğar. Kimse de öyle gidip yardım da edemez. Böyle şimdi konuşuyor herkes de. O riski de kimse alamaz. Şimdi kartı tutuyor zaten Çin. Onu da bir şekilde yedek olarak tutuyor. O zaman Trump'a göre Rusya bölgesel bir tehdit. Onu kabul ediyor. Ama Çin de sistematik bir düşman. Onu da net bir şekilde ortaya koyuyor. O zaman Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı yönetilebilir, Çin'i ise durdurulması gereken bir güç olarak addediyor. Ve bu bağlamda da Avrupa'ya enerji, Ukrayna ve Rusya'ya bırakılıyor. Yani Avrupa'ya bu meselenin enerji ve Ukrayna boyutu onların mesuliyetine bırakılıyor. Avrupa'yı biraz kendi haline bırakıyor. Kendi haline bırakılıyor. Bakın Gülsüm Hanım belki yine söylemiş olabilirim burada ama Amerika Birleşik Devletleri iki okyanus arasında tercih yapmak zorunda. İşin grand stratejisinde. Yani hem Atlantik'te hem Pasifik'te ben öyle büyük güç olamam diye bunu kabul ediyor. Ben bunun maliyetine de gerek yok diyor. Buna da gerek yok. O zaman benim için esas neresi? Baktığımızda Pasifik hattı. Çünkü Pasifik 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Rusya, Çin, Japonya, Güney Kore, Güneydoğu Asya ülkeleri, buranın yeni İpek Yolu'nun geçiş güzergahları, ticaret boyutu, enerji boyutu tamam. Hatta diyor ki Pasifik'i de ikiye bölmem lazım. Kuzey Pasifik, yani Arktik Pasifik, Güney Pasifik, Hint Pasifik, İndo Pasifik. Orada da tercih yapmak zorunda. Yani Pasifik'in tamamında da Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü gösterme ihtimali çok çok zayıf. Dolayısıyla o ikisi arasında tercih yapacağım derken Atlantik, kusura bakma. Ben artık burada sana bir şey yapamam. Sizin de dediğiniz gibi. Yani Avrupa'yı kendi kaderine bırakma meselesi buradan karşımıza çıkıyor. Ve Güney Pasifik'teki Hindistan, Arktik bölgesinde de Rusya. Rusya ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri? Burada bir zaten küresel deniz ticaret ağı da oluşuyor bir şekilde. Burada bir anlamda tercih yapıp oraya konsantre olmak zorunda. Peki Avrupa'nın bu paniği, işte dedik ya neden geliyor? Amerika Birleşik Devletleri ben çekiliyorum dedi. NATO sana hemen müdahale edemem. Öyle bir şu anda niyetim de yok, gücüm de yok. Ve Rusya'nın hala daha Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya geçişte o tehdit olarak onu hissetmeleri, görmeleri. Şimdi burada Almanya'nın silahlanması, Fransa'nın nükleer dili kullanmaya başlaması ve Polonya'nın da bir cephe ülkesi gibi, yine 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kendini ortaya koyması ciddi miktarda Avrupa'yı bir savaş sendromuna sokuyor. Ama bu savaşın da bir karizmatik lideri yok. Öyle işte biraz evvel saydığım liderler gibi ben bu savaşı komutanlık yapacağım, ben bu savaşı işte Churchill gibi dedim ya, yok. Yoksa da o zaman bu savaşı Avrupa nasıl kazanacak? Eğer böyle bir tehdit olursa. Türkiye açısından da önemli. Çünkü işte Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında biliyorsunuz bir liderler diplomasi sürecinde bir arkadaşlıkları var. Yani sorunları hemen yerinde çözebilme veya konuşabilme şansları var. Bu çok önemli. Şimdi bizim için tabii hem bir risk hem bir fırsat. Şimdi ben Amerika'nın dostluğuna da biliyorsunuz çok temkinli yaklaşıyorum. Çünkü Henry Kissinger biliyorsun onların Dışişleri Bakanlarından şöyle bir sözü vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlığı tehlikeli ama dostluğu daha da tehlikeli. Dolayısıyla onların dostane cümlelerine hep ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Şimdi bizim için fırsatlar neler? Kısaca onlardan bahsetmek gerekirse. Birincisi Avrupa'nın boşluğunu doldurabilecek tek NATO üyesi aslında Türkiye. Ve Avrupa'daki yükselen seslerin ordumuzu kuracağız ama bize bir kurmay zeka lazım. Türkler ordu millet. 2200 yıllık ordu gelenekleri var. Ve Türkiye bize bu noktada bir referans olabilir. Ama geçmiş olsun siz. O zaman biz Avrupa Birliği zamanında bunu düşünecektiniz. Böyle bir imkanımız var. Bir NATO üyesi olarak. Savunma sanayimizdeki gücümüz Gülsüm Hanım. Gerçekten ne olursa olsun siyaset üstü bir meseledir. Bu devlet meselesidir. En son biliyorsunuz Kızıl Elma'nın o tarihi başarısı. İlk defa insansız bir savaş uçağı hedefini tam isabet, sıfır hatasıyla vurdu. Kaan İnşallah envantere girecek, hazırlıklar sürüyor. İHA, SİHA, SİDA yani insansız İDA'lar ve SİDA'lar.
Yani denizde, havada ve karada insansız teknolojilerimiz artık nereye geldiğini görmekteyiz. Hava savunma sistemlerimiz havadan havaya, karadan karaya biliyorsunuz. Yani geçen hafta milli bir projemiz hayata geçmiş oluyor. Ve bu da hem bir fırsat hem karşı taraf için bir tedirginlik. Hatta ben F-35'te oradan okumuştum. Ayrı bir mesele ama hani F-35'i Türkiye'ye döndürebiliriz demeleri, bu Türkler Kızıl Elma'da ve Kaan'da bizim hesaplarımızdan çok öteye geçmeye başladı. Biz onları durduralım da F-35'i alalım. Kendi milli muharip uçaklarında fazla ileriye gitmesinler refleksi olarak ben yorumlamıştım. Peki riskler ne? Bunlardan bir tanesi Avrupa'nın güvenlik tamponu olarak görülme ihtimali. Yani bir savaş zamanında Türkiye'yi bir tampon bölge olarak görme ihtimalleri, bir savaş cephesi hali olarak görme ihtimalleri. Bir de tabii ki bizim tam hep diyorum ya 3 kıtanın menteşesiyiz biz. Asya, Afrika ve Avrupa'yı birleştiren coğrafyayız. Karadeniz, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e artan yükümüz böyle bir durumda. Bu da bize ciddi bir yük oluşturacaktır, maliyette oluşturacaktır. Dolayısıyla aslında Trump doktrininde Türkiye kenarda bekleyen değil, dengeyi ayakta tutan bir aktör. Ve kenar kuşağında, geleneksel olarak Rimland'inde en önemli, en ağırlığı yüksek jeopolitik bir mihver ülkesidir aslında Türkiye Cumhuriyeti. Ve Trump bunu görüyor. Yaklaşım kalıcı mı yoksa sadece Trump'a ait mi? Yani Trump gittiğinde bu doktrinde bitecek mi? Şimdi şöyle, küreselciler dedik ya, hani madencilerle kağıtçılar arasındaki mücadele. Şimdi dönem Amerikan milliyetçiliği dönemi ve ben bunun bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorum. Donald Trump başkan olur veya olmaz. Şimdi o biliyorsunuz anayasayı da değiştirmeye çalışıyor 3. dönem için. Olmazsa eğer ben en güçlü aday Vance'i görüyorum, yardımcısı. Ve Vance neokonların, yeni muhafazakarların genç, dinamik ve nasıl diyelim şahin bir ismi. Şimdi o da Trump'ın kaldığı yerden devam edecek. Çünkü Avrupa'ya gittiğinde Almanya'daki görüşmelerinde ADF gibi sağ fraksiyonlarla yaptığı temaslarda onları aslında güzelleyen, Avrupa'nın daha çok kutuplaşmasını isteyen bir tavır takındı. Bu da biraz evvel bahsettiğim Trump doktrinine örtüşen bir durum. Hani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın efendisi olmak zorunda değil. Böyle bir ihtiyacı da yok. Ama çıkarları noktasında her coğrafyaya müdahale edebilecek potansiyeli olabilmeli, imkanı olabilmeli. Dolayısıyla bu saydığımız meseleler Trump gitse bile, Trump'ın yerine başka bir neokon gelse bile bir müddet daha devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi mesela aslında konuları birbiriyle bağlantılı. En son biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin İç Güvenlik Danışma Konseyi üyesi Mark Levin bir açıklama yaptı. Daha doğrusu bir görüntü verdiler Trump'la. Yani herkesin gözü önünde Trump'ın omzuna sarılan, böyle sıkan, şimdi siz Amerikan başkanına o kadar samimi nasıl davranıyorsunuz? Ve ilk Yahudi başkan diyerek de vurgulaması. Yani birileri Trump'a mesela birileri hatırlatma yapıyor Trump aslında. Hani sen bizim kontrolümüzdesin. Sen biz ne istersek yapmak zorundasın. Yapmadığı zamanda olanlar neydi? Yine burada konuşmuştuk. Kulağını delen kurşun, Trump Tower'ın önünde patlatılan Elon Musk'ın arabası ve diğerleri. Ve Epstein dosyası tabii ki. Sürekli demokrasinin kılıcı gibi dolaştırılan. Dolayısıyla ilk Yahudi başkan ifadesi ve Trump'ın da evet doğru demesi aslında Donald Trump'ın biraz evvel konuştuğumuz Donald Trump sonrası da özellikle Orta Doğu'da İsrail merkezli Siyonizmi ve o büyük teolojik olarak da vaat edilmiş toprakların genelinde etki sahası oluşturacak bir sistem inşa etmek. Yani ben de ona inanıyorum. İsrail nereye arz-ı mev'udu gerçekleştirecek ve hangi nüfusla o topraklara nüfus, o başka bir şey. Buradaki amaç o teolojik hedef doğrultusunda bir Orta Doğu Federasyonu kurabilmek. Bunun merkezine İsrail'e oturtmak ve o Siyonist şirketler sayesinde suyu yönetmek, petrolü yönetmek ve gıdayı yönetmek. Bu 3 kalemi yönettiğiniz zaman zaten coğrafyanın kaderini hükmetmiş oluyorsunuz Gülsüm Hanım. Onun için her zaman söylüyorum. 2 tane vana var. Bir petrol vanası, bir su vanası. Bu 2 vanayı elinde tutmak çok önemli. Ki gıda da zaten bizim hayati meselemiz. Su yoksa gıda yok. Aslında en büyük mesele su meselesi. Dolayısıyla bunları bütünleştirdiğimizde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Siyonistlerin, evangelistlerin diyelim Amerika'da bulunan versiyonu bir müddet daha bu siyasetlerini yürütecektir diye düşünüyorum.